Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem çok şık hem de çok değişik bir hırka modeli çalışacağız. Hemen şöyle göstermek istiyorum. 3 parçadan oluşuyor. 3 parçayı örüp birleştiriyoruz. Daha sonra kollarını örüyoruz ve hırkamız ortaya çıkıyor. Özellikle şu kol detaylarını da göstermek istiyorum. Şöyle genişten inceye doğru inen tam çok şık bir kol detayımız var. Onu da videonun içerisinde tek tek anlatacağım. Bunu giydiğinizde şöyle hemen göstermek istiyorum. Şu iki yanını salıyorsunuz ve inanılmaz güzel bir görüntü oluyor. Salaş bir görüntü biliyorsunuz. Son zamanlarda salaş böyle dökümlü kıyafetler çok moda. Ben de onlara uyayım, şöyle dökümlü çok güzel bir hırka örelim dedim. Ben toplamda 3 renk kullandım. Sizler istediğiniz renklerde rahatlıkla örebilirsiniz. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Arkadaşlarım, parçalarımın enlerini, boylarını, tüm gereken tüm detayları sizlere tek tek videonun içerisinde vereceğim. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, ben bu ipi çok önceden almıştım ve bir sürü rengini almışım. Şu anda kullanmaya başladım. Rengi kumlu bir ip. Tümü öyle, tüm renkleri aynı şekilde kumlu. Şöyle ekran kaydı alabilirsiniz. Eğer almak isterseniz veya istediğiniz tüm iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Kaç ip gitti derseniz, siyah ipten 4 tane, diğer iki renkten ikişer tane gitti. Ama diğer iki renkten siz yine de üçer tane fazladan alın. Eksik kalmasın diyorum. Boyunu belki daha uzun örmek istersiniz. Enini daha büyük örmek istersiniz. O tamamen size kalmış. Arkadaşlar, benim ördüğüm şu anda bitmiş halinde ölçtüğümde 45 santim. Kaç bedene uygun olur derseniz 38 bedenden 44 bedene kadar rahatlıkla olur. Zaten dökümlü 44 bedene bile e, dökümlü duracaktır diye düşünüyorum. Evet, şöyle kol detaylarını da gösterdikten sonra isterseniz bu muhteşem modelin yapımına geçelim. Hemen tığımı hatırlattım mı bilmiyorum ama yine söylemek istiyorum. Tığım 3.50 milimlik ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ rahatlıkla kullanabilirsiniz diyorum ve hemen videoma geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle parçalarımızı örmekle başlayacağız. Ben önceden bu şekilde 3 parça ördüm. Hemen parçalarımı açmak istiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu parçadan toplamda 3 tane örüyoruz. Hemen santimlerini ve sayılarını vermek istiyorum. Arkadaşlar, eni toplamda 45 santim. Yani 35 zincir, 35 zincir, 70 zincir ördüm arkadaşlar. Toplamda 45 santime ulaştı. Boyunu nasıl ayarladım? Boyunu da 65 santime ayarladım. Eğer sayıyla yapmak isterseniz ben 36 sıra ve 36, 37, 38 sıra, biraz daha uzun olması için şöyle biraz buradan uzattım. Şurayı örmüş bulundum. Tam denk getirmek gerekirse siz onu ayarlarsınız. Ama ben denk getiremedim çünkü biraz daha uzatmak istedim. 38 sıra burayı yaptım. Yani sizler toplamda 65 santimi ikiye bölüp ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi benim için en önemli şey santim. Biliyorsunuz benim ipim kalın olur, eksik olur, kalın veya ince olur. Ama santim olarak verirsem sizler atıyorum 70 zincir değil de 80 zincir çekebilirsiniz veya daha az zincir çekebilirsiniz. Yani benim tek parçamın eni 45 santim, boyu 65 santim. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Dediğim gibi sıra sayısı hiç önemli değil. Ölçerek yaptığınızda tam 36-40 bedene uyumlu olacaktır. Yani 36 bedenden 40 bedene kadar uyumlu bir hırka elde etmiş olacaksınız. Daha büyükler için
daha büyük zincir çekeceksiniz. Daha minik istediğiniz daha az zincir çekeceksiniz. Bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Bunu normal giydiğiniz, her zaman giydiğiniz bir hırkayı alın. Hemen şöyle sırtını ölçün. O bedenle devam edin arkadaşlar. Ben çünkü öyle yaptım. Evet. Hemen başlayalım. Şöyle uzun uzun anlatmak istemedim. Zaten çok kolay bir model. O yüzden küçük parçalarla anlatmak istedim. Eminim ki anlayacaksınız. Şimdi ben bir yarısını bu şekilde zincir çekerek başladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya ben 35 tane zincir çektim. Daha sonra diğer rengi aldım. İçinden geçirdim. Şöyle sıkıştırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya da 35 tane zincir çektim. Yani bir rengi 35, bir rengi 35, 70 tane zincir çektim arkadaşlar. Daha sonra şunu çözülmemesi için bir düğüm atıyorum. Evet. Daha sonra tırnağımla tutuyorum. 1, 2 zincir çektim. Tırnağımla tuttuğum zincire batıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Bu rengin son zincirine kadar tek tek batarak tekli trabzan. Tekli trabzan neydi? Tığın başını doladım. Zincirin içine batıyorum. 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Tığın başını doladım. İlmeğe battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım ve bu şekilde devam ediyorum. Bu rengin son zincirine kadar bu şekilde devam ediyorum. Son zincire geldiğimde ise 3 ilmeğimi kapatmıyorum. Diğer rengime geçip diğer rengimle kapatıyorum. Ama renk geçişlerinde arkada yürütmüyorum arkadaşlar, diğer ipi burada bırakıyorum ve hemen bu renkle devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Yani inanılmaz kolay bir model. Şöyle 3 parça ördüğünüzde muhteşem bir hırka çıkacak. Sizler de inanamayacaksınız. Şöyle tek tek batıyorum. Gördüğünüz gibi 2 rengimizi de elde ettik zaten. Şöyle tek tek batıyorum. Buraya kafanız karışmaması için kesmeyi düşünmüyorum. Biraz da o yüzden az zincir çektim. Bakın sonuncuyu çektim. Modeli çevirdim. Burası önemli. Yine burayı dikkatlice izleyelim. Bakın hemen önümdeki ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek alıyorum. Sık iğne yapar gibi kapatıyorum. Birinci değil, ikinci ilmeğe şu şekilde batıyorum. İlmek aldım. Ve ikisini kapattım. Bakın bir tane buraya tekli trabzan yaptım. Daha sonra tek tek batarak kapatıyorum. Yani tekli trabzanlarımı yapıyorum. Yalnız birkaç sıra arkadaşlar sayalım. Eksilme, artma olmasın. Benimkilerde ben hiç saymadan yaptığım bir parçamda eksilme olmuş. Hiç böyle film seyrederek yaptığım için. Bir baktım 35 trabzanım 34 olmuş. Tekrar sökmek zorunda kaldım. Bakın sonuncuya battım. İlmek aldım. Hemen şunu arkaya bırakıyorum. Daha doğrusu öne bırakıyorum. Bakın burası ters tarafım. Ters tarafımda hep öne alıyorum. Düz tarafta arkaya alacağım ipimi. Bakın bu şekilde ipimin rengini değiştirdim. Şöyle biraz da sıkılaştırayım. Bakın burada tığın başını doladım. Bakın şurada bir ilmek var. Onunla birlikte önümdeki ilmeğe batıyorum. Ki burada geçiş yaptığım belli olmasın. Şöyle bir düzgün görüntü sağlayalım. Hemen tersini de göstermek istiyorum. Bakın tersi düzü bir, kesinlikle belli olmuyor. Onu da bu yöntemle yapıyorum.
Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dediğim gibi 36 sıra bu şekilde örüyorum. 36 sıra sonra ipimin rengini değiştiriyorum. Siz iki kutucukta aynı renk olsun diyorsanız 37-37 yapın. Bakın bitirdim. Hemen ilk trabzana batıyorum. İlmek aldım. Kapattım. Birinci değil, şuradaki ikinci ilmeğe battım. İkinci ilmeği geçirdim. Kapattım ve ilk trabzanımı yapmış oldum. Ve sıra sonuna kadar tekli trabzanlarımı yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Hemen ikinci renklere geçmeyi de, diğer renklere geçmeyi de göstereceğim. Bu şekilde devam edelim. Önceden dediğim gibi benim için santimler çok önemli. Sayılar değil. Evet, bakın son ilmeğimi hemen rengini değiştiriyorum. Burası benim ön tarafım olduğu için arkadan. Ve hemen buradan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şimdi ben birkaç sıra bu şekilde devam edip diğer renklere geçmeyi göstereceğim ben size. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle birkaç sıra daha ördüm ve renk değiştirmeye geldik. Hemen sonuncu trabzanımı yapıyorum ve kapatmıyorum. Hemen şöyle siyah renge geçiyorum burada. Sizler istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Hemen şöyle dönüyorum. İlk trabzana battım, ilmek aldım. Aynı yöntemle ilk trabzanımı yaptım. Burada hemen buraya bir düğüm atıyorum. Daha sonra bunu gizleyeceğim. Şöyle arkaya aldım. Ve trabzanlarımı yapmaya başlıyorum son sıraya kadar. Böyle renkler tamamen size kalmış. Şöyle hemen bunu kesebilirim. Diğer rengimi de kesiyorum. Bunları içten düğüm atıp saklayacağım. Şöyle son sıraya kadar devam edelim. Çok pardon. Şöyle son sıraya kadar geldim. Ve hemen son sırada yine renk değişimi yapıyorum. Yine diğer rengimi aldım. Şöyle biraz kısa almışım. Biraz uzatıyorum. Hemen arkasını çevirdim. Şuradan bir düğüm atacağım ki çözülme olmasın. Benim düğümlerim meşhur biliyorsunuz. Genelde düğüm atılmıyor. Atmayan da var. Ama ben maalesef ki atıyorum. Evet. Siyah ipimi bırakıyorum tabii ki. Yürütmüyorum. Diğer şu ipimi yürütüyorum. Bu şekilde arkadaşlar yeni iplere de geçmek az önce dediğim gibi inanılmaz kolay. Bu şekilde toplamda 65 santim uzunluğunda örüyoruz. Tekrar ediyorum, eni 45 santim. Enimiz 45 santim olacak. Benim dediğim bedenlerde yani 36-40 beden arası. Hırkalarınızı ölçün. O şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Uzunluğunu ve kısalığını. Bakın bu şekilde de renk değiştirmiş oldum. Tekrar dönüş göstermek istiyorum. Bakın hiç zincir çekmeden ilk trabzana battım. Kapattım. Birinci değil ikinci ilmeğin beline doladım. İlmek çektim. Kapattım. İlk trabzanımı yaptım. Ve bu şekilde devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı ama iyice anlaşılsın ve yeni öğrenen arkadaşlar iyice algılasın diye buraları da tabii ki göstermek istiyorum. Videolarım çok uzuyor diyordum ama çoğu takipçim uzasın önemli değil, biz net bir şekilde anlayalım,
Biz videoyu seyrettiğimizde aynısı çıksın, gerisi önemli değil dediniz. O yüzden ben biraz daha rahatım. Bakın son ilmekteyim. Hemen öne aldım çünkü burası tersi. Ve hemen rengimi değiştiriyorum. Ve bakın bu ipi burada bırakıyorum. Bakın şuradan aldım şöyle. Ve devam ediyorum. Bu kadar arkadaşlar. Renk değişimi de bu şekilde 4 tane kare, dikdörtgen, nasıl isterseniz şöyle kare kare yapıp 3 kare de yapabilirsiniz. Ben 2 tane dikdörtgen yaptım. Sizler kare kare yapabilirsiniz. Hani işte ben 65 santim diyorum. 3'e bölersiniz. Kare kare 3 sırada yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Eminim ki anlaşıldı. Ben bunu burada bırakıyorum. Bu şekilde bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi ben diğerlerini de göstermek istiyorum. Bu şekilde bitirdim. Renk uyumlarına bakmadım. Bazıları farklı oldu bakın. Ama 3 rengi de kullandım. Şimdi bunları birleştirmeye geldik. Evet arkadaşlar, şu anda parçalarımı dikeceğim. Nasıl dikeceğim hemen göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle üst üste koyuyorum. Bu aslında yan tarafı, yani şu şekilde. Ben şimdi bunu şu şekilde dikeceğim ve burada kol ayrımını bırakacağım. Ben kendime göre ayarladım. Şöyle biraz kolunu bol istiyorum. Yani bir 20 santim, böyle 20 santim buradan, 20 santim arkadan, toplamda 40 santim bir açıklık bırakacağım. Bunu diktikten sonra hemen diğerini alacağım. Diğerini de aynı şekilde yanına dikeceğim. Arka ve önden 20'şer santim bırakıp hemen şu omuz kısmını yarım şekilde dikeceğim ki şöyle açtığımızda şöyle bir boyun kısmı bırakalım. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde dikmiş olacağız. Şimdi bu parçayı bırakıyorum. Hemen bu parçayı dikmeye başlıyorum. Bakın tüm parçalar üstüne basa basa söylüyorum. Aynı uzunlukta, aynı ende olacak arkadaşlar. Sayıları 3 parçanın da aynı. Şimdi hemen şöyle şuradan başlıyorum. Bir kamerayı yakınlaştıralım. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. İki ters taraf birbirine bakacak şekilde dikiyorum. Şöyle hemen, evet, pardon, iki düz taraf birbirine bakacak şekilde dikiyorum. Ters tarafları dışında, yani içten dikmiş oluyoruz kısacası. Hemen şöyle bir yün iğnem var. Şöyle istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Dikişi çok önemli değil. Çünkü şöyle tek ilmeklerden alarak dikmek istiyorum. İlk dikişimi şöyle bağlayarak yapacağım ki burada bir açıklık olmasın. Daha sonra bu ipimi gizleyeceğim. Buradan bir kere daha geçeceğim. Evet. Bu şekilde bakın, ilmeklerimize çok dikkat edelim. Bakın şuraya gelene kadar ben şöyle tek tek ilmek, kameranın dışına çıktım herhalde. Hemen düzeltiyorum kameramı. Evet. Bakın şöyle birer ilmekleri batarak dikişimi başlıyorum. Dikiş ipimi aynı yumakla yapıyorum. Renklerini ona göre ayarlayacağım. Mesela diğer taraf siyah. Burada koparacağım. Siyahla devam edeceğim. Eğer iki renk farklı farklı geliyorsa en uygunu neyse onu deneyeceğim. Bu şekilde devam edeceğim. Eminim ki anlaşıldı. Bakın birer ilmek alıyorum ve dikiyorum. Hemen şu taraftan da göstermek istiyorum. Gayet güzel ilerliyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı.
Dikiş yöntemi tamamen size ait. Ben bu şekilde dikiyorum. Birer ilmekten aldım ve aynı yönde dikiyorum. Şuraya kadar dikelim. Daha sonra siyah ipimi takıp şurada yine 20 santim kalacak kadar dikeceğim. Daha sonra da omuz bölümünü dikeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle hemen göstermek istiyorum. Bölümü diktim ama arka bölümle ön bölüm aynı renk olacak diye bir kaide yok. Arka ve ön farklı renkler olabilir. Onu da hatırlatmak istiyorum. Benimki bu şekilde denk geldi. Diğer taraf denk gelmeyebilir. Evet. Şimdi hemen siyah ipimi aldım. Burayı hemen iğneyle birleştirip kapattım. Hemen siyahla şöyle yine buradan bir düğüm atacağım. Daha sonra saklayacağım. Bu ipleri de şu anda tekrar etmek istiyorum. Tersten dikiyoruz. Burayı da aynı şekilde dikeceğim. Ne kadar dikeceğiz? Arkadaşlar 20 santim kalana kadar dikeceğiz. Yani ben ölçeceğim. Şöyle kendi kolunuzu etrafını ölçün. Biraz da pay bırakın ne kadar istiyorsanız. O şekilde burayı kol bölümünü ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle 20 santim kalana kadar 20-22 santim kalana kadar biraz bol olsun istiyorum. Çok sıkı sıkı olsun istemiyorum. Şöyle 20, 22, 23 santim kalana kadar öreceğim. Daha doğrusu dikeceğim arkadaşlar. Evet, bu şekilde 22-23 santim kalana kadar bu şekilde ben dikip hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, toplamda 22 santim kalana kadar diktim. Şöyle dikişte nasıl bitiriliyor göstermek istiyorum. Bakın şöyle ölçtüğümde kol kısmında 22 santim olması gerekiyor. Evet. Bakın şöyle baktığımda tam 22 santim. Hemen burayı şu şekilde bir düğüm atarak kapatıyorum. Daha sonra içten yürütüyorum ipimi. Bakın şu şekilde içten yürüttükten sonra kesiyorum. Şimdi geldik yaka bölümüne. Şimdi bizim şurada şu fazladan ördüğümüz şurası. Burası bizim omuz kısmımız. Ama omuz kısmını şöyle yarıya kadar öreceğim. O yüzden şöyle hemen birleştiriyorum şu bölümü. Tam uç kısımlarından birleştirdim. Yine burada düğüm atacağım. Evet, yine burada dikmeye başlayacağım. Şöyle buraya göz kararı dikeceğim. Boyun kısmı açacağız burada. Tam bu bölümün, yani kare bölümün tamamını değil de şöyle yarıya kadar dikeceğim. Yarıdan sonra bırakacağım. Yarıya gelene kadar devam edeceğim ve ne kadar kaç santim diktiğimi sizlerle paylaşacağım. Şu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın yarıya kadar diktim. Hemen şu kaç santim dikmişim hemen onu da göstermek istiyorum. 15 santim. Bu kendiniz giyin, ölçün üzerinizde, ona göre kendi zevkinize göre dizayn edebilirsiniz. Bu niye böyle ikiye katlandı? Şunu bir çözeyim ben. Evet, şöyle çözdüm. Bakın şöyle bir düğüm atıyorum ve yine şöyle içten iğneyle yürüteceğim. Evet, yeterli. Şimdi hemen ne yaptığımızı bir görelim. Bakın şöyle kenara diktik. Daha sonra kol boşluğu bıraktık.
22 santim. Yeterince geniş. Daha sonra omuz kısmını diktik. Bakın burası zaten boşlukta kalacak şöyle. Bu hırkanın zaten modeli bu şekilde. Burası şöyle salık kalacak. Diğer tarafı alacağım. Önünü arkasını bulmam çok zor. Çünkü hiç ip kalıntısı vesaire bir şey olmadığı için önünü ve arkasını bulamıyorum arkadaşlar, bildiğiniz. Herhalde burası evet, burası tersi. Hemen burası da buraya denk geldi. Evet. Şöyle tekrar bakıyorum. Evet, burası düz bölüm. Şöyle burayı da aynı şekilde arkadaşlar bakın. Şu bölümler şöyle salık kalacak. Şurayı da yarım öreceğiz. Kol bölümünü yine 22 santim bırakacağım ve bu bölümü de dikeceğim. Yani diğer tarafta şurada ne yaptıysam bakın şöyle tekrar etmek istiyorum. Kenarı ördük, kol bölümü bıraktık ve burada omuz bölümünü diktik ve diğer bölümü de şöyle kenara çekip diğer bölümü de aynı şekilde öreceğim. Kol bölümünü ve omuz bölümünü aynı 15 santim ölçmüştük sanırım. Burada da 15 santim dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim dikiş işlemim bitti. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu tarafı zaten beraber dikmiştik. Hemen diğer tarafını göstermek istiyorum. Diğer tarafı da aynen bu şekilde diktim. Omuzunu da diktim ve hemen kol kısmına geldik. Kol kısımlarının renk dizaynları tamamen size kalmış. Şu anda ben de yeni karar vereceğim ne renk yapacağımı, ama sanırım aynı renklerle devam edeceğim. Şöyle kapatmaya gelince de bu şekilde kapatacağım. Evet. Şimdi kol kısmına geldim. Yine bu renkle devam etsem iyi olacak diye düşünüyorum. Ama siyahla mı yapsak acaba? Çünkü renk yapıyoruz. Daha sonra değiştirebilirim. Önceden söyleyeyim. Siyahla yapmaya karar verdim. Hemen kameramı yakınlaştırıyorum ve başlıyoruz. Şöyle hemen koltuk altından başlıyorum. Bir düğüm attım. Burası düz arkadaşlar, tersinden yapmıyorum. Tersi iç tarafı. Herhangi bir ilmekten başlıyorum ve az önce yaptığım gibi ilk trabzanımı yapıyorum. Artık ipimi de burada yürüteceğim. Bakın burada batacağımız yerler belli zaten. Trabzanların kenarlarına batıyorum. Bakın trabzan tam ortasına batacağım. Bakın bu şekilde ilk sırayı devam ediyor. Eksiltme, arttırma yok. Trabzanların tam bakın. Şöyle batacağım yerler şu şekilde belli. Şöyle de açarak da göstermek istiyorum. Bakın battığım yerler şu şekilde belli. Böyle tek tek batıyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Hemen önümdeki trabzan tepesine batıyorum. 2 ilmeği kapattım. İkinci ilmeğe batıp yine trabzan yapıyorum bakın. Ve tüm trabzan tepelerini tek tek batarak döne döne kolumu uzatıyorum istediğim kadar. Renkleri de aynı şekilde size zaten ikinci renge geçmeyi gösterdim. Bu şekilde istediğiniz aralıklarla renk kombinasyonu da yapabilirsiniz. Ben muhtemelen 2 renk yapmayı düşünüyorum. Yani kolun yarısına kadar siyah, siyahtan sonra başka bir renge geçmek istiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Kapatma ve yeni başlama, ilk sıraya başlama yöntemini de size gösterdim. Eminim ki anlaşıldı.
kolumu bu şekilde döne örüyorum. İkinci rengime geçip örüyorum. Daha sonra da kolun sonuna birazcık lastik yapmayı düşünüyorum. Bunu bitirdikten sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, ben bir kolun birini kamera arkasında bitirdim. Şöyle söylemek istiyorum. Buraya bir siyah başlamıştık ama ben onu söktüm. Yine şöyle şurayla aynı renk olsun. Çok geçiş hoşuma gitmediği için böyle bir geçiş düşündüm. Şimdi şöyle kol hizasına bakarsak, bakın kol kalın bir şekilde gelip inceliyor. Ben şöyle kalın gelip kalın bitmesini istemedim. Şöyle bir incelsin istedim. Gerçekten de güzel oldu. Ben kolu biraz geniş örmüşüm. Onu da söylemek istiyorum. Hemen şöyle bir ölçüde vermek istiyorum. Benim kolumun genişliği şöyle baktığımda 20 santim. Daha küçük yapabilirsiniz. Başta dediğim gibi kolunuzu ölçün. Birazcık pay bırakarak örebilirsiniz. Uzunluğunu ben ne kadar örmüşüm? Şöyle lastik bölümüne kadar 45 santim arkadaşlar. Şöyle eksiltme bölümüne gelene kadar ben 24 sıra ördüm. 24 sıra 20 santim geliyor. Eksiltmeleri hemen ölçmek istiyorum. Buraları lütfen dikkatli dinleyin. Burası da 22 santim. Lastik bölümü ise 4 santim. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hemen diğer kolumu şöyle 24 sıra ördüm. 24 sıra ördükten sonra ipimin rengini değiştirdim arkadaşlar. Hemen şöyle tığıma bakıyorum. Buralarda bir yerde olması lazım. Evet, biraz da kamerayı yaklaştıralım. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Tam size de göstermiştim kolun nasıl başladığını. 24 sıra ördüm ve 25. sırada renk değiştirdim. Hiçbir şey yapmadım. Yine dönerek ördüm. 26. sırada eksiltme yapacağım. Eksiltmelerimi sadece bakın şöyle bir buradan, bir tane buradan, bir tane buradan yapıyorum. Bir sıra eksiltiyorum, bir sıra eksiltmiyorum. Bir sıra eksiltiyorum, bir sıra eksiltmiyorum. Kaç sıra bunu yapıyoruz? Hemen sayıyorum. Şöyle ilk sırayı eksiltmemiştik. İlk sıradan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sırada burayı yapmışım arkadaş. Hatta 25 sıra. Daha sonra da 3 sıra lastik geçtim. Hemen eksiltme nasıl yapılacak diye bilmeyen arkadaşlar için kamerayı yaklaştırıp dönüyorum. Yine başlangıç noktamı aynı şekilde yapıyorum. Şöyle sık iğne yaptım. İkinci ilmekten geçirdim. Sık iğne yaptım. Ve şöyle önden bir, arkadan bir eksiltme. Yani bir sıra eksiltme yapmadan her bir trabzan tepesine tekli trabzan yapıyorum. Diğer sıradaysa iki taraftan da kolun hem önünden hem arkasından birer tane eksiltme yapıyorum. Hemen eksiltmeyi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Şu kadar ördüğüm yeterli. Bakın eksiltmemi tığın başını doladım. Hemen önümdeki ilmeğe batıyorum. İlmek alıyorum. Tığın başını dolamadan yanındaki ilmeğe batıyorum. İlmek alıyorum. Şu 4 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Eminim ki anlaşıldığı, yeniden göstermek istiyorum. Bakın tığın başını doladım. Önümdeki boş ilmeğe battım. İlmek aldım. 3 oldu. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Tığın tepesine dolamadan ilmek aldım. 4 ilmeği aynı anda topluyorum. Bunu kolun hem arkasından şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Kolun önü, bir tane buradan eksiltme yapıyorum. Bir tane de buradan.
Tekrar ediyorum, sürekli farkındayım ama anlaşılsın istiyorum. Bir sıra eksiltme yapıyorum. Bir önden, bir kolun arkasında bir sıra eksiltme yapmıyorum. Bu şekilde 24-25 sıra ilerleyeceğim. Zaten size ölçüleri az önce verdim. Ama sizlerin ipi ince olur, kalın olur onu bilemiyorum. O yüzden ölçülere göre ayarlayın. Ben 24-25 sıra diyorum ama sizin ipiniz ince olur. Siz 30 sıra yaparsınız. O yüzden benim için her zaman dediğim gibi ölçüler daha önemli. Ölçülerimizi de verdim. Bu şekilde ben yine verdiğim ölçülerde, verdiğim sırada bir sıra arttırma yapıp bir sıra eksiltme yapıp bir sıra normal örüyorum, arttırma eksiltme yapmadan. Bu şekilde 24-25 sıra örüp lastik kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, 24 sıra bir arttırma yapmadan bir arttırma yaparak devam ettim. Gördüğünüz gibi şöyle incelmeyi sağladık. Bakın şuraya da bir ayraç koydum ki nereye kadar gittiğimi göstermek için. Daha sonra 3 sıra, bakın 1 2 3, hiç arttırma yapmadan ördüm. Şimdi de lastik kısmını yapacağım. Çoğu arkadaşım lastik kısmını biliyor zaten. Lastiğin nasıl yapıldığını, ama bilmeyen arkadaşlar için yine göstermek istiyorum. Şöyle bir zincir çektim. Hemen dibindeki, bakın şöyle dibindeki trabzanın beline doluyorum. Yine tekli trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzanın beline doluyorum. Önden doluyorum. Tekli trabzan. Bir arkadan beline doluyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Bir önden beline doluyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde tüm sırayı devam ediyorum. Bir önden, bir arkadan beline doluyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine battım. Trabzanımı yapıyorum. Ve bakın. Hemen şöyle yanında arkadan ilmek alınmış. Arkadan ilmek alıyorum. Önden alınmış. Önden alıp tekli trabzan. Yani arkadan ilmek alınanları arkadan beline dolayarak alıyorum. Önden beline doladıklarımı ise önden. Bunu istediğiniz sıra boyunca yapabilirsiniz. Ben diğer kolda bir sıra daha yaptım. Toplamda 3 sıra yaptım. Çok uzun olmasını istemedim. Ama bu sizin zevkinize kalmış. İster 2 sıra yapabilirsiniz, ister 3, isterseniz daha fazla. Ben 3 sıra bu şekilde yapacağım. Yani her sırada önden beline doladıklarımı önden beline dolayarak yapacağım. Arkadan beline doladıklarımı arkadan beline dolayarak devam edeceğim arkadaşlar. Hemen bu sıraları bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kollarımı bitirdim. Şöyle iki kolumu da göstermek istiyorum. Gayet şık oldu. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle inceliyor. Bunu da kendimce buldum diyebilirim. Geniş kollarda bitişler çok kötü duruyordu. O yüzden böyle bir yöntem buldum. Umarım beğenirsiniz. Umarım severek örersiniz diyorum. Arkadaşlar biz sadece hırka değil, aynı zamanda palto, monta örmüş olduk. İnanılmaz kalın ve hiç paltoya, monta gerek kalmayacak. Çok soğuklarda dahi üstünüze atıp sizi sıcacık tutacak bir hırkamız oldu. Gördüğünüz gibi şöyle 2 katmanlı. Arkadaşlar bu şekilde hırkamı bitiriyorum. Ama
Normalde böyle bitmesi gerekiyor ama yine her zamanki gibi benim içime sinmedi. O yüzden ben şöyle yine benim her zamanki yaptığım bitişi yapmak istiyorum. Evet, buna da biraz ip gidecek ama elinizde eğer fazladan ip yoksa bunu yapmanıza kesinlikle gerek yok. Sadece ben bitişi çok güzel olsun diye yapıyorum. Ama sizler yapmayabilirsiniz. Şu anda çok güzel bir yağmur yağıyor. Belki sesi de geliyordur. İnanılmaz güzel bir yağmur var bugün Manavgat'ta. Evet, bakın hemen şöyle köşeden başlıyorum. İpimi aldım. Şöyle içinden geçirdim. Evet. Şöyle arkada da ipimi yürüteceğim. Oh, şimşek sesini de duydunuz herhalde. Çok güzel bir şimşek sesi geldi. Bakın ilmeğimi aldım. İpimi şöyle etrafından geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Şöyle biraz sıkıştırıyorum. Hemen önümdeki ilmeğe batıyorum. Bakın zaten batacağımız yerler çok belli. Şu anda siyah olduğu için göremeyebilirsiniz. Ama şu şekilde ilmeklere batarak tüm etrafını çerçeveleyeceğim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ben bu şekilde bırakmayı çok sevmiyorum. İlla dönüşlerde, bitişlerde bunu yapıyorum. Çünkü şöyle göstermek istiyorum. Bu görüntü çok hoşuma gitmiyor. O yüzden gene bir şimşek gelecek. Neyse. Geldi. Evet. Gördüğünüz gibi bunu daha önceleri de yapmıştık. Eminim ki anlaşıldı. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar burada. Batıyorum. İlmek alıyorum. Etrafında ilmeği döndürüyorum tığımın ve sık iğne yapıyorum. Battım. Etrafında ilmeği çevirdim. Sık iğne yaptım. Bunu tüm etrafında yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde şöyle dönüyorum ve başladığım noktaya gelene kadar bitiriyorum. Evet arkadaşlar, benim kenar bölümlerim bitti. Hırkamız da bitti. İnanılmaz güzel bir şey çıktı ortaya. Şöyle hemen kol detaylarını da göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Umarım severek örersiniz diyorum. Ve bugünlük de videomu bitiriyorum. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.